Merhaba arkadaşlar. Bu video çekimlerimizde de sizinle bu çok şık bebek takımını yapacağız. Eteğimiz, hırkamız ve patiğimizden oluşuyor takımımız. Dileyen kendine bir de şapka ilave edebilir. Şu eteğimizin ön görüntüsü ve arkası. Şunlar da çok cici minik birer patiğimiz. Şurada düğmesi var. Şöyle bant şeklinde ilikleniyor yan tarafa. Fırfırlarından dolayı görünmüyor ama şöyle patiğimizde. Hırkamızın roba kısmına ve kol ağızlarına koydum. Etek ucuna koymadım fırfırlardan. Çünkü zaten eteği hep fırfırlı olduğu için. Ama siz tek hırka yapıyorsanız mesela bedenin alt kısmına da koyabilirsiniz. Şu da arka görüntüsü. Evet, böyle çok şık cici bir takımımız oluştu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizinle bir kız çocukları için fırfırlı bir yelek çalışması yapacağız. İpim şöyle bir ip, saten iplerden. İçine de şu kurdele ipi deniyor bunlara. İncesi var, kalını var. Ben incesini tercih ettim yelek olacağı için. Böyle bir ip katacağız. Şişimde 4 numara. Şimdi ben 60 ilmek atarak başlıyorum. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, 60. 60 tane ilmeğimi attım. Şimdi bu ister yelek yapın ister hırka yapın. Ya roba kısmımız aynı olacak. 60 ilmeğimi 3 sıra haroşa öreceğim. Pardon, 6 sıra öreceğim. 3 diş haroşamız çıkacak. Ben haroşamı düzden ördüğüm için hep düz örüyorum. Yani arkada da önde de düz olarak örüyorum. Şimdi 60 ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. Yine düz olarak örüyorum. Yani şöyle 3 tane dişimiz çıkacak. 6 sıra öreceğiz. Bir, iki, üç diş haroşam çıktı ortaya. Arkada da 3 tane, önde de 3 tane. Şimdi bu ipimizi katmadan önce bir ayrım yerlerini yapacağız. 60 ilmeğim vardı. Önlerimiz 10, kolumuz 8, arkamızda 16 olacak. İkişer tane de pat yerlerimiz var. Yani ayrım yerlerimiz var. Şimdi 10 ilmeğimi örüyorum. Bu 10 ilmeğin 7 tanesini haroşa yapacağım. Haroşayı düzden yaptığım için bu bölümde ön yüzde hepsini düz örüyorum. 8, 9, 10. 10 tane ördüm. Bir tane şöyle ip atıyorum, doluyorum. İsterseniz ipi öne getirip de yapabilirsiniz. Yine ilmek çıkar. İsterseniz şöyle şişinizin üstüne bir ilmek atın. Arada bir, iki tane ördüm.
Tekrar ipimi doluyorum. Kolumuzda 8 tane. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar ipimi doluyorum. 1 2 tane ördüm. Tekrar ipimi doluyorum. Arkamızda 16 ilmek var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 12 13 14 15 ve 16. Tekrar ipimi doluyorum. 1 2 tane ayrım yerini yapıyoruz. Artırıyorum. 8 tane kol için örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tekrar artırıyorum. 1 2 ilmek ördüm. Tekrar artırıyorum. Kalan 10 ilmeğimi ön için örüyorum. Şimdi arka yüze geldik. Aynı zamanda bir tane ilik açalım. Evet, şurası sağ tarafımız. Bu tarafa iliğimizi açalım. Şimdi başta burasını 7 ilmek haroşa yapacaktık. Onun için 3 tane haroşamı örüyorum. Yine artırıyorum. Şu 2 ilmeği kesiyorum. Burası ilik yerimiz olacak. 2 4 5 6 7 tane haroşa yaptım. İpimi ters kendime doğru çeviriyorum ve ters örgü yapıyorum. Aradaki bütün ilmeklerimi, şu artırdığım ilmekler dahil, sonda 7 ilmeğim kalana kadar hepsini ters örüyorum. İki, dört, altı, 7 ilmeğimi kenarlarda hep haroşa olarak yürüteceğim. Bakın 1, 2, 3 ve 4 tane patımız var. Buralardan hep şu 2 ilmeğin sağından ve solundan roba kısmında hep artırmalar yapacağız. Şimdi yerimizi belli ettik. Artık şu kurdele ipimize geçiyoruz.
Bunda öreceğimiz yerler şu aradaki boşluklar. Bunların hepsi birer ilmek. Önce 7 tane haroşamı örüyorum. Şimdi şu ipimizi katacağız. Fakat şu kenar kısmını hani içte kalsın istiyorum. Şöyle bir çeviriyorum. Yani bu sonra şurasını tutturacağız görünmesin diye. Bakın önce şu boşluğa giriyorum ve arkadan bir ilmek alıyorum. İkisini beraber öreceğim. Tekrar bakın şu ipteki boşluğa giriyorum ve arkadan bir ilmek. İkisini beraber. Şimdi yine buradan bir ilmek alıyorum. Bakın hep bunlar birer ilmek. Bir ilmek alıyorum. İster şöyle takın bir ilmeği. Beraber örün. Şimdi tekrar bir sonraki boşluktan alıyorum. Şuradaki de bir ilmeğimi alıyorum. Bakın artım yerine geldik. 2 ilmek. Burada mutlaka yine bir artırma yapıyoruz. Şu 2 ilmeği örmeden önce yine artırmamızı yapıyoruz. Bir ilmek kurdele ipimizden, bir ilmek şişimizden aldım. 2 tane artım yerini yaptım. Patımızı yaptım. Burada yine bir dolama yapıyorum arada. Tekrar bir ilmek kurdele ipimizden, bir ilmek şişimizdeki ipten. Şuradaki 2 ilmeğe kadar bir kurdele ipinden öreceğiz. Bir de şişimizdeki ipten öreceğiz. İlmekten öreceğiz. Şuradaki ilmeklere 2 kere girmeyin. Yani hepsinden birer kere. Bir tane kurdele ipimden aldım. Bir tane de şişimdeki ilmekten, ikisini beraber. Evet. Bakın bir önceki artırdığım deliği ördüm. Şimdi şu 2 ilmeğin yanına geldim. Bu arada bir tane artırma yapıyorum ve devam ediyorum. 2 ilmek aradaki ilmeklerimi öreceğim. Ve tekrar artırıyorum. Bakın şu arka kısma geldik. Yine şu 2 ilmeğe kadar aynı işlemi uyguluyorum.
Bir sıra önceki artırdığımız ilmeği de öreceğim. Artırıyorum. Tekrar artırıyorum. Evet, bir önceki sıranın artırma ilmeğini de örüyorum. Bir tane doluyorum. Aradaki iki ilmeği yine kurdele ipimizle beraber örüyorum. İki tane ördüm. Yine bu arada bir artırmamı yapıyorum. Şimdi önümüzde 10 ilmek vardı. Bunun 7 tanesi haroşa, bir geri kalanını bu şekilde örüyorum. İki, dört, altı, yedi. Bir tane daha öreceğiz. Evet. Kalan 7 ilmeğimi kurdele ipsiz, yani tek olarak örüyorum. Bakın kurdelemiz oluştu. Bunlar zaten yeneğin şöyle duracak, aşağıya doğru. Yani şurası yaka kısmı. Şimdi yine 7 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Arada kalan bütün ilmeklerimizde ters olarak sıranın sonuna 7 ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz. Şu artırdıklarımız yine ters. Bakın baştaki 7 ilmek haroşa, diğer aradaki bütün ilmeklerimiz düz olacak. Bu şekilde birkaç tane artırma yapalım. Evet arkadaşlar, ben arada 1 2 3, şu da dördüncü deliğim, artırmamı yaptım. Yani 3 tane dedik, 6 sıra, bir şunu tersini geldik 7, bu da gittik 8 sıra. 8 sıra ördüm arada.
Şimdi bu sefer de ters taraftayken kurdele ipini koyacağız. Çünkü ipimiz ön tarafta kaldı. Ön yüzde kaldı. Şimdi 8 sıramı ördüm. Yani 4. artırmamı yapıyorum kurdeleden sonra. Toplamda 6 tane deliğim oluşacak şimdi. 7 tane haroşamı örüyorum yine. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi şu ipimiz burada. Şu mesafeyi hesaplıyoruz. Yani şöyle çok gerdirmeden. Bu sefer tersten. Bakın takıyorum. İpimi çevireyim. Bütün ilmeklerimizde bu sefer hep birer tane alarak bir kurdele ipinden bir tane de şişimizdeki ilmekten örüyorum. Tersini örmek daha kolay şişe taktığımız için. Bir tane şuradaki ilmekten alıyorum ve şişimdeki ilmekle beraber örüyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Şişimdeki ilmekle beraber örüyorum. Ters tarafta bakın şu artırdığımız ilmekleri de örüyoruz. Kurdele ipimden bir ilmek aldım. Takıyorum. Beraber örüyorum. Aradaki 2 ilmeğimi de öreceğim. Yani ters tarafta bütün artırdığımız ilmekler dahil hepsini beraber örüyoruz. Bir tane alıyorum. Takıyorum. Bakın ikisini beraber. Şu arada artırdığımız bir ilmek var. Onu da öreceğiz. Bir ilmek alıyorum. Artırdığım ilmekle beraber ördüm. Ters tarafına giderken kurdelemiz yine ön yüzde kalıyor. Evet, ters tarafı da bu şekilde yapıyoruz. Şu 7 ilmekleri hiç kurdelesiz direkt düz olarak örüyoruz. Bakın ön tarafını göstereyim. Şimdi yeleğimiz şöyle duracağı için veya hırkamız ne yaparsak. Bakın şöyle üst üste binecek bunlar. Sonra 8 sıra daha öreceğiz. Tekrar ön yüzdeyken bu sefer ön yüze gelecek kurdelemiz. 8 sıra sonra burada kaldığı için ters taraftan yaparak geleceğiz. Bunu istediğiniz ebatta örerek devam ediyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane daha artırma yaptım. Yani 8 sıra daha ördüm. Bakın şu tersinden daha net belli. Şu anda 10 tane artırmam oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11. artırmadayım. Yine kurdele ipini kullanacağız. Yani arada 4 tane deliğimiz çıktı. Haroşamı örüyorum. Yedi. Tekrar ilk sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Yine bakın şu ipi çok fazla böyle yukarı doğru gerdirmeden şu payını veriyoruz. Yani arada bir tane ilmeğimizi bırakıyoruz. Yine ilk sırada yaptığımız gibi bir kurdele ipimizden bir de ilmeğimizden alıyoruz. Bu ipleri de arada bir düzeltmek gerekiyor. Dönüyor çünkü kendi kendine. Şimdi pat yerimizdeki 2 ilmeğe kadar bunların hepsini örüyoruz. Evet, aradaki 2 ilmeğe geldik. Ben şurada size öndeki sayıyı da söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 tane ilmek olmuş önümüzde. Şimdi artırıyorum, 21 oldu. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Aradaki 2 ilmeğimi örüyorum. Ve bir tane artırıyorum. Ön tarafta bu artırmaları unutmuyoruz. Ters tarafta gelirken de ön tarafta artırdığımız için ters tarafta bütün ilmekleri hepsini örüyoruz. Evet, bakın şu aralarda şu 2 ilmeğimiz çubuk şeklinde gidiyor. Hep onu sağından ve solundan artırmalar yaptık. Bu da 3. fırfırımız. Şöyle duracak arkadaşlar bu. Aşağıya doğru. Evet, düz sırayı da böyle yapalım. Bir 3-4 tane daha artırma yapalım. Evet, ben bir 4 delik daha artırmamı yaptım. Yani toplamda 15 tane artırma yaptım. Şimdi kol ayrımını yapacağız. Öndeki ilmeklerimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25. Önde 25 ilmeğimiz var. Şu aradaki 2 ilmeğin bir tanesi önün, yani 26 oldu. Şimdi bu tarafta kolun artık artırma yapmıyorum. 1, 2, 3.
Şimdi arka ile kol arasındaki bir ilmeği de alıyorum. 38 tane ilmek oldu. Pardon, 40 ilmek oldu. Şuradan tekrar sayayım. Şu iki tanenin biri önün. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ve 40. Kolumuzda 40 ilmek var. Şimdi bunu yelek yapmak isteyenler sadece bu 40 ilmeği haroşa olarak 3-4 sıra haroşa örüp bitirebilirler. Daha sonra ipini buraya bağlayacak arka kısma. Diğer kolu da aynı şekilde haroşasını yapıp bitirecek. Bedeni bütün olarak örecek. Ben şimdi bunun bir de hırkasını göstermek istiyorum. Onun için hırka yapacağız. Yani kol öreceğiz. Bu 40 ilmek. Şimdi geri döndüm. Şimdi kolumuzun hemen şu ilk ilmeğinden bir tane daha ilmek çıkarıyorum. Bir tane artırmış oluyorum bu kenarda. Kırk bir oldu ilmeğimiz. Evet, şuradaki iki ilmeğin biri kolundu. Ben şu ön tarafı hatta bir ayırayım. Bakın şurası ön kısım. Şimdi sadece kolu öreceğiz. Dediğim gibi eğer bunu yelek yapmak isteyen olursa bu aradaki ilmekleri sadece haroşa örüp bitirecek. Şimdi diğer kenarda bir ilmek artırmıştık. Yine bu kenarda da hemen şöyle bir ilmek artırıyorum. Ve kol sayımız 42 oldu. Evet, bu kısım arka. Şimdi sadece bu kolu öreceğiz. Bu 42 ilmeği bir müddet dümdüz olarak devam edeceğiz.